Selamlar YouTube, kanalıma hoş geldiniz. Her şeyin yolunda gittiği dört dörtlük bir video serisine başlamak düşüncesindeydim. Dün akşam kararını vermiştim. Bugün de ilk videosunu çekiyorum. Böyle bir durumdan bahsedeyim. Daha yeni başladım. Takriben ayın 13'ünde başladım diyebilirim. Tarih de verebilirim. YouTube videoları çekmeye. Ve bu esnadan itibaren çekerek aslında bazı şeyleri öğrendim. Öncesinde haftalarca bazı şeyleri öğrenmek, test etmek gibi bir nedense niyetim olmadı. Ve bir önceki seride 7 videoyu birden çektim. Ama bu 7 videonun 7'sinde de birbirinden farklı problemlerle karşılaştım. Artık o problemlerin tamamını çözdüğümü düşünerek yeni bir seriye başlamak istedim. İlk videolarda hem ses hem görüntü çok kötüydü. Sonrasında ses konusunu belli bir yerde aşabildim ama görüntü ne yazık ki bir türlü stabil bir şekilde getirememiştim. Artık bunların hepsi stabil iken hep birlikte yeni bir seriye, aksaklığı olmayan bir seriye başlayalım istedim. Sıfırdan bir başlangıç, taze bir başlangıç yani. Yeni harita. Bir önceki video serisinde yapmış olduğum 3-5 hata vardı. O hataları siz de biliyorsunuz, izleyen arkadaşlar. Ee, Bu hataları bunda yapmayacağız en azından. Ee, Hemen arkasından oynadığım için her bir oyunda yeni başladığımda birkaç ay geçip de başladığımı söylemiştim ya daha öncesinde. En azından bu seferkinde öyle bir durum söz konusu değil. Arada aylar gibi farklar yok. Haritamız bu. Çok güzel bir harita. Atölyeden indirdim. Atölyenin linkini de bırakırım size. Arzu ederseniz siz de bu haritadan başlayabilirsiniz. Etrafta her şey belirgin. Şu gri ile görmüş olduğunuz şeyler taş madenleri. Buralardan taşı çıkartıp inşaatımızda kullanabiliriz. Nereden başlayacaksak bayağı bir bolca koymuşlar. E, Şöyle kömür madenlerinin alanları gözüküyor. Gayet bol kepçeden koymuş bu arada. Yani bu alanın tamamını maden olarak kullanırsak oraya işçiyi nasıl yetiştireceğiz onu merak ediyorum. E, Demir yatakları burada. Petrol yatakları burada. Uranyum bayağı bir bol koymuş. Direkt uranyumu çıkartıp satsak mı acaba? O şekilde mi yapsak? Boksit de burada. Şimdi boksitten başlayacağız yine. Ve bu harita normalde L şeklinde. Yani şöyle Sovyet olurdu. Şöyle de NATO olurdu. Bu haritayı ortadan ikiye bölerek Sovyet ve NATO'nun yerlerini farklı bir şekilde yapmış. Alıştığımız düzenden biraz daha farklı. Ama bence çok da büyük bir sıkıntısı olan bir şey değil. Boksit madeninin yakını aşağısı olduğu için iki tane de sınır kapısı var. Yine aşağıya lokasyonlu bir şekilde başlarız. Uranyumun ağzının içinde başlayacağız gerçi ama yapacak bir şey yok. Oradaki uranyum toprağın altında kalsın diyeceğiz. Yakıta ulaşmamız bayağı bir vaktimizi alacak yukarıya doğru. Yavaş yavaş geliştikçe yakıta doğru da uzanacağız. Aslında denizin kenarında olması da bir nevi güzel bir şey. Çünkü oradan çıkardığımız yakıtla da her şeyi karşılayabiliriz. Aynı zamanda denizden de ihraç edebiliriz. Fazla taşıma masrafı olmadan direkt kocaman kocaman gemilerle gönderebiliriz. Demir yatakları tam köşede kalıyor. Kömür yatakları da onun hemen yanında. Yani biz boksitten başlayacağız. Kömür ve demir yataklarını işlemeye devam edeceğiz. Oradan çelik elde edeceğiz. Elde ettiğimiz çeliği sonrasında sınır kapısına sata sata ekonomimizi geliştireceğiz. Yine kozmonot diye bahsediyorlardı ama realistik olarak ismini sonrasından değiştirdiler. Realistik modda başlayacağız bu oyuna. Aslında realistikte bir öncekinde bazı benim de çözemediğim kısımlar vardı. Geliştikçe sonraki videolara doğru geçtikçe de o çözemediklerimi araştırıp bu böyle oluyormuş, şunu şöyle yaparken dikkat etmeniz gerekiyor gibi anlatımlarda da bulunacağım. Yine öğretici bir seri olmaya devam edecek. Oyunu sıfırdan oynamaya başlayacak olan arkadaşlara da bir rehber niteliği olacak inşallah. O zaman yavaştan başlayalım. Haritamızı küçültelim. Şöyle en uzaktayız zaten. Artık ekranda kayma olmadığını düşünüyorum. Nereye gidiyoruz? Terse gidiyoruz. Şöyle yakınlaşalım. Haritanın üzerine tıklayarak da yakınlaşabiliyoruz.
Baktığımızda hem elektrik var hem orta boy, yani büyük boy aslında. 4 girişli şeyi var. Nakliye alanı var. 3 tane yol çıkışı var. Aslında gayet güzel. Hemen dibinde de NATO bağlantı yeri var. NATO'nun da kapısı burası. Hızlısından euro kasmak istiyorsak euroyu da kasarız yani. Hemen biraz daha böyle bir geriye alalım. Bakalım. Ocağımız burada. Kömür ocağı. Pardon, kömür diyorum. Taş ocağı. Bu taş ocağının üzerinden de inşaat malzemelerini hızlısından çıkartabiliriz. Şimdi planlamaya geçelim. Öncelikle toprak yolla başlayacağız. Çünkü neden? Bedava. Bedava olunca bağdan tatlıdır. Şimdi başlangıçta buna tıklamadan öncesinde şuradaki menüden bahsedeyim size. İnşaatı ruble cinsinden yapmanızı sağlar. Realistik modda bunu seçemezsiniz. Ama hızlı bir şekilde yeni oyuna başlayanlar için aslında bu. Para miktarı şu andakinden çok daha fazla oluyor Easy modda. 10 milyon gibi bir para oluyordu galiba rublede. Buna tıklayarak binaları hızlıca kondurup istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Oyunu bir hızlandırıyor. Ama biz şu anda en yavaş modunda oynuyor olacağız. Şuradaki dolar işareti Euro tarafından, Avrupa tarafından kazancımızı gösterecek. Avrupa ve Amerika diyebiliriz. Burada bu parayı kullanarak inşaat yapabilirsin diyor. Bu da kendi kaynaklarını kullanarak yapabilirsin diyor. Şurada wireframe var. Size kılavuz çizgileri oluyor bunlar. Bunun üzerine 2 kere tıkladığınızda magnet çıkıyor ve bu çizgilerin üzerinden takip ederek, böyle seke seke giderek yapacağınız inşaatlarda, yollarda size bir kılavuz çıkartıyor. Buradan dümdüz bir alan çıkartalım şimdi. Şöyle yakınlaşalım hatta biraz daha. Şöyle ormanın içine doğru sokalım. Şimdi ortadaki yolu kullanmaktansa sağındaki yolu veya ortasından mı başlasak? Böyle bir şuraya kadar. Hiç bağlamaya gerek yok. Şuraya kadar şöyle çekelim. Paralel yol olsun. Şimdi burada biz 3 çeşit yol kullanacağız. 4. çeşidi buraya büyük bir ihtimalle yapmayız. Elektronik malzeme kullanmaya gerek yok. Şu anda çamur yolla başladık. Toprak yol. Sonrasında bunu mıcır yola upgrade edeceğiz. Yükselteceğiz. Ondan sonrasında da asfalt yola yükselteceğiz bu yolu. Asfalt yola çıkardığımızda şöyle bir kazancımız olacak. Yolu tek şerit olarak belirliyor olacağız. Bir gidiş bir geliş, otoban gibi düşünebilirsiniz. O yüzden 2 yol çektim şu anda. Ve de size şundan bahsedeyim. Mesela yolu çekerken, şu yolu çekerken mesela ben yolun üzerinde not bırakmış olabilirim, değil mi? Bu notları nasıl siliyoruz? Silmek neden elzem, önemli. Mesela bu yolun üzerinde herhangi bir not göremiyorum ben. Dümdüz çekmişim. Sonradan da biraz uzattım gerçi ama ondan olduğunu göremedim. Kendisi kaldırmış. Nod olmaması şuna yarıyor. İnşaatı yükseltmek istediğinizde 2-3 parçalı olduğunda 2-3 tane ayrı iş planı olarak çıkartıyor. Eğer ki birbirine çok yakınsa çok küçük parçalar için ayrı ayrı araç göndermesi gerekiyor. Bu notları silmek bizi bu konuda hızlandırıyor. Tek bir inşaat emri devam eden biraz daha büyük bir inşaat oluyor. Ama aksaklığı en azından gideriyor. Sınır kapısına yakın yerleşke yapacağız ki başlangıçta sınırdan her şeyi fazla kilometre açmadan hızlı alabilelim diye. İnşaat ofisleri kısmında normalde oyunda yüklü olan, ilk başta 2 sene kadar öncesinde oyuna başladım ben. Belki 2,5 sene. Sadece bu vardı. Şimdi kozmonot, yani realistik mod geldikten sonrasında oyun başlangıcını biraz daha kolaylaştırabilmek adına bedava olanları da çıkardılar. Ama bunların araç kapasitesi çok az. İleride bu bize bir ağırlık olacak. Neden ağırlık olacak diyorum. Her birinde 4'er araç var ve ben buna mesela 4 tane kepçe koyacağım. Bir sonrakine 4 tane kamyon koyacağım, pardon. Sonrakine 4 tane tır koyacağım ki malzeme çeksin falan. Her birinin planlaması birbirinden bağımsız oluyor.
Kimi yol yaparken kimi bina yapmaya gidiyor. İşçileri okul yapmaya gönderiyor. Araçlar boş bekliyor. İşçiler boş bekliyor. Malzeme gelmiyor. Bunun tarzında aksaklıklar oluyor. O yüzden indirdiğim modlarda mesela buradaki kaç araç kapasiteli? 12. Ben modlarla bunu 16, 20, 32, 8 ihtiyaca göre biraz daha fazlalaştıracak düzende yaptım. Makine base'leri de getirdim. Bunları çok fazla kullanmayacağız büyük bir ihtimalle. Bu moddaki şu 32'lik gerçekten de bütün planlamayı dört dörtlük çıkartabilecek bir boyutta işlem sağlıyor bana. Benim tercihim ondan yana olacak ama oyunun ilerleyen kısmında. Şimdi bunu nereye doğru konuşlandırsak. Şöyle biraz daha geriye alalım. Buradan şöyle bir planlama çıkartalım. Birbirine snap'ten dolayı çok fazla yaklaştıramıyorum. Şuradaki snap'i kapatıp sadece çizgileri bırakayım. Mesela biraz önce buraya kondurabiliyordum sadece. Şimdi hemen dibine kadar koyabiliyorum. O yüzden böyle ikincisini de koyayım. 3 ve 4. Şimdilik burada 4 tane olması gerçekten de işleri hızlandırıcı boyutta olacaktır. Buradaki işlemi bitirdikten sonra bizim neye ihtiyacımız var? Vehicle Depot'a. Vehicle Depot'tan araçların teminini yapabiliyoruz çünkü. Bunu şöyle döndürdükten sonrasında bakın yolların çıkışları birbirinden şey oldu. Farklı yönlerde oldu. Çapraz kaldı. Bunu engellemek veya bunu değiştirmek adına T tuşuna bastığımızda çıkışların yerlerini tam tersine dönüştürüyor. CTRL tuşuna basıp da scroll'u yaptığımızda bakın çok daha küçük döndürüyor. Buna basmadığımızda çok daha büyük döndürüyor. Büyük döndürdüğünde tam hizalama durumu söz konusu olamıyor. Bu nedenle CTRL'ye basıp tam hizasına getiriyoruz. Karşısına bunu koymadan öncesinde de gidelim bir yol çekelim buraya. Hizamız belli olsun. Buradan çektiğimizde büyük bir ihtimalle düz bir şekilde çekiyorum şu an herhalde. Büyük bir ihtimalle bizim işimizi görecektir. Biraz daha uzun çekeyim ki sonrasında bir ihtiyaç olursa ucuna doğru koyarken yol bize referans olsun. Şuradan hemen bağlantılarını çıkartıyorum. Aynı zamanda diğer cepheye de geçebilsin diye, her iki yolu da kullanabilsin diye şu ikisinin arasına da bir bağlantı attım. Bakın bahsettiğim nodu buraya hemen koydu. Bu yolu ikiye böldü. Ondan sonra ne yapacaktık ya? Evet, bir vehicle depot yapacağız. Araç deposu. Yine ters yönlü koydu. T'ye bastım. Yaklaştırıyorum. Şöyle buraya doğru kondurabilirim bence. Bir tane şimdilik yeterliydi. Daha fazlasını sonrasında koyarız. Şimdi bizim realistik modda oynadığımız için neye ihtiyacımız var? Yakıt deposuna. Yakıt bizim için elzem malzemelerden bir tanesi. Bu kamyonlar neyle gidecek? Gelecek. Hemen yol sinebi zaten burada. Hızlısından şuraya doğru koyabilirim. Ama çok da fazla içeriye girmesine gerek yok. Neden sonuna koymayayım ki? Değil mi? Şöyle yerleştirdim. Dağıtım ofisine ihtiyacımız var. Dağıtım ofisi ne iş yapar? Distribution Office diye geçiyor. Hemen for cargo değildi. General cargo kısmında general cargo. Şurada distribution ofisler var. Bunun da free versiyonu var. Bazılarında sayı sınırı var. Onu yerleştirirken siz dikkat edin. Ben bir tane koyacağım zaten şimdilik yeterli. Toplam bunda mesela 5 sayı sınırı varmış. Şöyle yerleştirdim. Dağıtım ofisi buradaki gaz yani yakıt bayisini mi diyeyim artık, petrol ofisini diyeyim ya da yakıtını tamamlamaya yarıyor. Bunun üzerine tıklayıp da ruble ile araç satın al dediğimde bana bir sürü şey çıkardı. Şimdi bizim burada mesela yakıt tankerine ihtiyacımız var. Bir tane iş görür. Satın aldım. Normalde Easy modda oynadığınızda hemen burada spawn veriyor. Ama realistik adı üstünde ya, realistik moddayken burada spawn oluyor. Oradan sizin yanınıza gelene kadar yakıt harcıyor. Aynı şekilde motoru olmayan cihazları da satın alabiliyorsun. Cihazların miktarını şuradan gösterebilirim. Çok fazla sayıda cihaz var. Tarımda kullanacağımız harvesterlar var. Kamyon çeşitleri, otobüs çeşitleri daha doğrusu.
İki fabrika arasında malzeme taşımaya yarayan forkliftler, kamyonetler personel taşımak için iş konusunda, fire vehicle'mış pardon bu, yangın söndürme arabası, damperler, tankerler, ıvır zıvır böyle gidiyor. Binek arabalar, kepçeler, crane'ler, ambulanslar, trenler. Bir tek burada uçak yok. Konteynerler dahi var. Buradan alınabilecek bayağı bir şey var. Şimdi biz burada mesela motoru olmayan, en son videoda da gösterdiğim 18.000 ruble olan şu cihaz var. Bunu tren rayını yapmadan da getiremiyorsunuz. Haliyle ya tren rayını yapacaksınız ki yapmak için buna ihtiyacınız var. Ya da ağırlığı bunun 10 ton. 10 tonu taşıyabilecek bir tane açık kasa tıra ihtiyacınız var. Açık kasa tır 12 ton taşıyabiliyor. Bunun tarzındaki realistik vaziyetler de var. Bunun üzerindeki motoru olmaması veya işte gidebilir olmaması bunun tarzındaki şeyleri tırla taşımaya gerek duyduruyor. Çok dandik bir cümle oldu sanki ama neyse. Şimdi burada mesela paver'lar var. Bunların motoru var ama şu crane'lerin şeyleri vardı. Sabit olanları vardı. Burası biraz yoğun. O yüzden tam olarak göremiyorum. Aradığımı da bulmak için biraz uğraşıyorum ama hemen road crane, track builder, tower crane. İşte şurada yazıyormuş ya. Bulmak istediğim buydu. Bunların mesela motoru yok. 7 ton ağırlığı var. Bunları sınırdan yine tırla çekiyor. Evet. Şimdi biz buraya bir tane araç aldık. Bunun haricinde neye ihtiyacımız var? Hızlısından başlangıç için biz inşaat yapacağız. Konkret miksere ihtiyacımız var. 2 tane alsak şimdilik işimizi görür. Para ciddi anlamda yetmemeye başlayacak. O yüzden biraz kıpti davranıyorum. Ondan sonra kapalı kasaya ihtiyacımız var mı? Elektronik malzeme falan çekmek için ihtiyaç olacak. Şimdilik gerek yok. Burayı kapattım. 2 tanesi burada kalsın. Şuradaki yanındakine hızlısından damperleri götüreyim. Özellikleri yazıyor. Kaç ton taşıyabildiği, kaç kilometre hız yapabildiği ve benzeri. Bu özelliklerine göre tercih yapıyorsunuz. Mesela şu alttaki asfalt yolda bayağı mantıklı. 70 kilometre hıza çıkabiliyor ama yollarımız çamur. Ve 12 ton taşıyabiliyor. Yukarıdaki 25 ton taşıyabiliyor ama 35 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. O yüzden başlangıç için bundan 4 tane çekmek bence gayet makul. Ondan sonra şu tarafa geçelim. Ekskavatörlere gelelim. Bunlardan da bir 4 tane almaya gerek var. Çünkü inşaatlarda bayağı bir kullanacağız bunları. Aşağısında hemen features kısmında speed bölü level kısmı çıkıyor. Bu 22 level gibi bir cihaz aslında. Hemen yanındaki 33 level. Aralarında da çok büyük bir fiyat farkı olmadığından 33'lükten 4 tane aldım. Bunları da kapatalım. Buraya onları koyduk. Ne alacağız başka? Kepçe lazım bize. Kepçe. Pardon. Ekskavatöre bakıyorum. Buldozer. 28 level, 22 level. Aralarında yine çok bir uçurum yok. Bundan da 4 tane o yüzden koydum. Şimdi başlangıçta ihtiyacımız olacak olan malzemeleri aslında buraya yerleştirdik. Neyi unuttuk? Bizim şehrimizde başlangıçta realistik mod olduğu için insan olmayacak. O yüzden sınırdan yabancı işçi çekeceğiz. Şu anda burası sıfır ama yavaş yavaş dolacak burası. O yüzden yabancı işçileri inşaatta kullanmak adına şöyle 40 kişilik bir araba alsam ihtiyacımı haydi karşılayacaktır. Ama fiyatı bazında aşağıdaki biraz daha uygun gibi. Tamamdır, kapattım bunu. Şimdi inşaat ofislerini sınırlara bağlamamız gerekiyor ki ihtiyaç duyduğu malzemeleri sınırdan çeksin. Çünkü bunların hiçbirini henüz üretemiyoruz. Hepsini üretebilir hale geleceğiz. Ama ilerledikçe. O yüzden şu tuşa tıkladıktan sonrasında sınıra tıklıyorum. Yan tarafında hepsinin malzemeleri alacağı kısım belirli oldu. Aşağıya doğru çektiğimde bu menüyü hangi inşaata atama kısmını veya inşaattaki atamasını kaldırma kısmını buradan belirliyoruz.
İnşaatı otomatik olarak bulması adına da şunu 3000 kilometreye şimdiden çekeyim. Bunu hızlı hızlı devamındakilere de yapayım. Böyle. Üçüncüsü. Evet. Bu da dördüncüsü. Tamamdır. İleride çünkü o 3 kilometre bazı bizim bayağı bir yoracak. Şimdi buraya malzeme çekecek dedik ya, distribution. Malzeme çekeceği yeri belirlememiz gerekiyor. Bu arkadaş bu malzemeleri nereden alacak, nereye bırakacak? Şuradaki yeni bağlantı ekle kısmına tıklıyoruz ve malzemeleri sınırdan al diyoruz. Buradan unload değil, load yap. Yani yükle. Sonrasında yakıt istasyonunun üzerine tıklayıp unload et buraya diyoruz. Bu kadar. Zaten birazdan aracı da oyunu durdurmadan çıkardığımda, başlattığımda daha doğrusu orayı görüntülemeye başlayacak. Ben buraya sadece yakıt götürebiliyorum. Şöyle bakın, araç çıktı. Şöyle bir hızlı modda zaten aracı izleyelim isterseniz. Girdi. Şimdi yakıt mı toplayacak önce? Yakıt alması mı gerekecek? Yok, direkt sınıra gidiyor. Sınırdan yakıt çekecek. Genelde boş depo geliyor araçlar. Çok fazla kilometre yapabilir cinste gelmiyor. O yüzden gelir gelmez mesela yakıt deposuna doğru uğrama gereksinimi duyuyor. Satın aldığımız araçlar teker teker çıkmaya başladı, gördünüz mü? Normalde spawn olur. Bunda sınırdan kendi kendilerine geliyorlar. İzlemesi çok keyifli oluyor aslında. İnşaat esnasında her biri tek tek böyle çabalıyor. 12 ton taşıya 500-600 ton gereken malzemeleri gide gele arı gibi böyle tamamlıyorlar. Yavaş yavaş her şey böyle lap koydum oldu şeklinde olmuyor. Aslında bu belli bir yerde tatmin ediyor. Dolumunu yaptıktan sonrasında geriye dönüşe geçti. Araçlarımız yerlerine girdi. Şu anda yakıtı dolduruyor. 13 ton kapasitesi vardı zaten. 13 tonlu birden doldurdu. Ondan sonrasında da arkadaşlar şey yapmaya başladı. Yakıt çekmeye başladı buradan. Hatta bir trafik tıkanıklığı durumu söz konusu. Her neyse, takipten çıkalım. Şimdi bir sonraki adımda bizim ne yapmamız gerekiyor? Önce para kazanmamız lazım. Bu oyunun özellikleri birkaç oyunla benzeşiyor diyebilirim. Şimdilik bir durdurayım. Herhangi bir üretimimiz yok. Ondan da bahsedeyim size. Mesela City Skylines'a simülasyon oyunu diyoruz ya. Evet, tamam, simülasyon oyunu ama gerçek simülasyon oyunu değil. Bu oyun başka bazı oyunları harmanlayarak gerçekçi bir simülasyonu çıkartmış vaziyette. Ne gibi? Transport Fever gibi. Factorio gibi. Bunun tarzındaki o moddaki oyunlarla birleşik vaziyette. Factorio'da ne yapıyoruz abi? Gidiyoruz, önce madeni kazıyoruz. Ondan sonra onu eritiyoruz. Ondan sonra kömürle birleştiriyoruz. Ivır zıvır falan filan çelik üretiyoruz. Ürettiğimiz çeliği de işliyoruz. Mekanik komponente dönüştürüyoruz falan filan. Aynı vaziyet burada da var. Ve aynı zamanda da City Skylines'taki gibi insanların, halkın yönetimini yapmaya çalışıyoruz. Bir şehir yönetimini yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. O yüzden bu oyun bence biraz daha fazla simülasyon. Evet. Gelelim. Şöyle, nereden çıkıyordu bu? Oo, biraz uzaktaymış. Öncelikle burada bir planlama yapmaya başlayalım. Advanced'de değildi, metallurjideydi galiba. Evet. Önce boksit çıkartmaya başlıyoruz. Sonrasında bu boksiti taş halindeki, içinde yabancı maddelerin olduğu kısmını elimine etmek adına, saflaştırmak adına bir prosesten geçiriyoruz.
Ondan sonra alüminyuma dönüştürüyoruz ama alüminyuma dönüştürdüğümüzde bu alüminyum oksit olarak çıkıyor. Sonrasında da alüminyumun üzerindeki oksidi alarak içindeki oksidi alarak alüminyuma dönüştürüyoruz. Bunun 4 proses binası var. Bunun depolaması da var. Ondan sonra oraya gelecek olan işçilerin otobüs durakları falan filan. Burası bayağı bir kalabalık bir yer olacak. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada gösteriyordu ama burada nerede? Hemen ormanın içinde kalıyor galiba. Aynen. Orman sınırları ya aynı. Haritayı yapan ormanla belirtmiş zaten. Bak abi buraya bakacaksın diye. Baya aynen. Şimdi bizim başlangıçta hangi kısım çok işimize yarar? Birkaç tane koyalım, geçelim. Hemen biraz daha sağında kalıyor zaten. Çok da fazla sağa açılmadan ormanın içine doğru yerleştirmeye başlayalım. Şöyle hafifinden sınıra doğru gidelim. Bence %70. Wow, çok iyi. Bu işlediklerimizi sağa doğru çıkartmaktan bahsediyor, şu anda gösteriyor. Şöyle yakınlaştırırsam göreceksiniz. Üzerinde bir tane çıkış yolu kısmı var, güzergahı var. Oradan bunu raylarla veya ne denir ona, yürüyen merdiven gibi olan bir cihazla, ismini unuttum, depoya doğru taşıyacağız. O yüzden T tuşuna basıyorum. Sola doğru taşısın, sağa doğru değil. Yolu düz bir şekilde çekmeye devam edelim biz diye. %70 yeterli bir miktar. Böyle bir konduralım. Ondan sonra şurada %40'lılara düşüyor. %50, %40. Hemen yanına bir tane daha koyabilirim bence. %90'a çıktı. Hemen yanına bir tane daha koyabilirim. %80. Solunda bir alan daha var. Şöyle aralarındaki mesafeyi biraz daha açayım ki onları toparlayabilmekte sıkıntı yaşamayayım. Şöyle bunu da yerleştir. Bu arada bende boksit madeninin tek versiyonu var. Modları kapattık mı peki? Görüntüsünü. Sanki madende bende biraz daha farklı cihazlar da vardı. Onları nereden buluyoruz? Platform Station değildi galiba. Evet. Playground'lar, storage'lar. Buradan anlarız. Evet, ben buradan bunları kapatmışım nedense. Ha, kapatmamışım. Evet, görünüyor. Tamam. Kendi kendime bir sorguya girdim de. O zaman şöyle 3. Bu da 4. olabilir. Ama onu ters koyduk. Binayı yıkma emrini verdikten sonra zamanı durdurmuş olduğunuzda yıkma emri gerçekleşmiyor. Başlatıp tekrar durdurduğunuzda oradan bina kalkıyor. T tuşuna bir daha basıyoruz. Ve bunu da şöyle yerleştirelim. Bunu da 3 taneye bağlayacağız ama buradaki miktar biraz yetersiz gibi. O yüzden şimdilik 2 tanesinde kalsın. Şunları şurada biriktirir. Buradan tek rayla göndeririz. Ray deyip duruyorum da şunların adı neydi ya? Konveyör. Aynen. Şimdi bunları konveyörlerle birleştirip depolama alanına doğru götürebilmemiz gerekiyor. Bunda tek giriş 3 çıkış var. Bu bizi tatmin etmez baba. Bunun tam tersinden lazım bize. 3 giriş tek çıkış olan versiyonunu verin bana. Öyle. Mesela buradan şöyle tepeye doğru alayım. Ağaçların yoğunluğundan konveyörleri görememe ihtimalim var. Böyle aldığımda her üçünü de birleştirebiliyorum. Birleştir. Sonrasında şöyle aldığımda bu üçlüyü de birleştirebiliyorum burada. Biraz daha yakınlaştırırsam, çünkü her bir uzak olma durumu, yalnız konuşamıyorum bugün. Her bir uzak olma durumu bize daha fazla çelik harcatacak. Konveyörlerin inşaatı esnasında. Biraz önce bir snap alanı görmüştüm ama şu anda onu da kaybettim. Biraz daha uzakta mı kalması gerekiyor? Aynen, ne yazık ki. Burada kalması gerekiyor. Tamamdır. Yapıştıralım buraya bunu da. Şimdilik 5 tane yeterli. Depolama alanlarında tren bağlantısı olanla mesela depolamayı güzel bir şekilde bence yapabiliriz.
Buradan işlenmemiş olanı oyun başında göndeririz abi. Şöyle T'ye basayım bir kere daha. Fazla da uzağında kalmasına gerek yok. Böyle hafifinden yaklaşsın. Böyle yerleştirdim buraya. Bu arada o kadar kepçe falan aldık. Menzilinde mi değiliz? Menzilinden mi çıktık? Parayı yiyerek yaptı ya. Ve nasıl para yedi? İnşaatı ben kendi kaynaklarımla yapıyorum. Algılayamadım. Snap'i açalım buradan. Ve bu yolların bağlantısını yavaştan yapmaya başlayalım. Şimdi bunun tarzındaki aksaklıkların olması çok yüksek ihtimaldi zaten. Bu yolu buradan şu şekilde geçirebiliyoruz. O yüzden şu yolu da ana bağlantıyı nereden yaparız buraya? Oh, bayağı bir mesafe var. Böyle hafifinden eğdirelim ki nereye doğru gidiyoruz onu görebilelim. Ne oluyor böyle? Böyle dibinden mi almamız gerekecek? Ağaçlar o kadar sık bir şekilde koymuş ki ne yaptığımızı göremiyoruz. Bir sürü node oluşturdum şu an. Evet. Yaklaşabildik mi? Heh. Şöyle biraz daha çekelim aşağıya. Buradan da bir viraj vermeye başlayalım. Virajı scroll'la şey yapabiliyorsunuz. Genişletebiliyorsunuz. Çok keskin veya böyle esnek viraj şeklinde dönüştürebiliyorsunuz. Şu hizaya gelmesi bence yeterli. Buradan bunu tekrar şöyle genişten aldırarak şuraya doğru alalım. Veya şöyle şuraya kadar gelsin yeter, dümdüz bir şekilde çek. Evet, buradan binaları birbirine bağlama vakti geldi. Bu kadar yayvandan almasına gerek yok. Biraz böyle bir daralttık mı işimizi bence görecek. Böyle paralel gibi gitsin, görüntü güzelleşsin. Buradan şöyle bir döndürelim. Şuraya doğru alalım. Bakalım buraya inşaat işçisi çekerken nelerle karşılaşacağız. Yarı yolda arabadan inen falan olacak mı böyle? Evet, şuradan da şöyle bağlayabiliriz. Şuradaki viraj büyük bir ihtimalle şimdi tatsız bir olay çıkartacak. O yüzden cancel road vaziyeti var burada. Bunu kullanmamanızı, alışmamanızı özellikle öneriyorum. Çünkü altyapıda yer altından kablo çekiyorsunuz. Yer altından boru çekiliyor. Bu her şeyi kaldırıyor. O esnada istemediğiniz şeyleri de kaldırma ihtimaliniz olur. Şöyle istenmeyen yolu yok edelim. Buradan da düzden bağlayabiliyor muyum sana? Yapma ya. Çok iyi. Ondan sonrasında da bütün hepsinin yol bağlantısını gerçekleştirelim. Ana güzergahta çok fazla not çıkarmamak adına bunu da buraya doğru bağlayayım şöyle. Bunu da şöyle çekelim. Seni de yaparız. Biraz daha daraltalım virajını. Buradan böyle üçüncü bir kısma ya veremiyor muyuz? Neyse bir içinden verelim. Seni dümdüz yukarıya doğru bağlayalım. Sen sağa doğru kıvrılacaksın. Aynı şekilde sen de. Tertemiz bir bağlantı çıkarmadık mı? Buradan sen de böyle aşağıya doğru dön. Evet, ilk para kazanacağımız alanımız burası. Buradan ürettiklerimizi kamyonlarla sınıra götüreceğiz. Haliyle buradaki yolu hızlandırmamız gerekiyor başlangıçta. Kamyonlarla sınıra götürüp satacağız. O sattığımızla da elde ettiğimiz gelirle de şehirleşmeye başlayacağız. Bu esnada şehirleşmeye başlamadan öncesinde aslında şuradan da taş işleme vaziyetini falan da başlatabiliriz. Oradan çıkardığımız taşı da kendimiz kullanabiliriz. Bunun da planını çıkartalım hatta. Yol bağlantısını yapmadığımız sürece oranın inşaat planı şeklinde kalacak o konu. Buradan
Query seçiyoruz. Bunun 4 tane birbirinden farklı modu var. E, Yani elimde 4 tane var. 3 tanesini modla indirdim. Burada sadece captcha çalıştırabiliyorsunuz. Ve versiyon 2 vaziyeti hoşuma gidiyor benim. Normalde kamyonla nakliyat yapmanız gerekirken versiyon 2'de yine conveyor kullanabiliyorsunuz. Conveyor'le hiçbir şekilde yakıt masrafı yapmadan gönderebiliyorsunuz cihazları. Seni de şöyle şu yöne doğru planlayalım. Zaten %100'müş. Şimdilik 2 tane yapsak haydi yeter. Ondan sonra bunların yollarını bir çıkartalım. Ben buradan şöyle dümdüz gel. Sen de şuradan şöyle kıvrılarak buraya bağlan baba. Ondan sonra biz buradan bu taşları çıkartacağız ama nerede depolayacağız değil mi? Hemen depolama alanını da çıkartalım. Depolama. Storage'lar. Yalnız bu onun storage'ı değil, yığma storage'ı olması lazım. Bunlar çeliği, ondan sonra kalası, bunun tarzındaki malzemeleri depolamak için olan yer. Yanlış hatırlamıyorsam onun da depolama alanı şurada bir yerdeydi. Veya hemen buradan bulabiliriz. Biraz önce seçtiğimiz buydu. Bunu trenle göndermeye gerek yok. Trensiz versiyonuyla da aralarında hiçbir fark yok. Trensiz versiyonu olsun belki de. Bunların bağlantısı yukarıya doğru, yolları da aynı şekilde ve aşağıya doğru olanı da var. O yüzden şurada bir yerde planlasam olacak. Öncesinde konveyörü koymak daha mantıklı olmaz mı? Böyle döndürdüğümüzde her ikisini birden snapleyebilecek mi acaba? Hoş geldin Furkan. Nasılsın? Yol bağlantısından dolayı büyük bir ihtimalle şu anda yapamıyor. Hemen oradaki yolları bir kaldıralım. Çok da düzenli bir yol olmuştu ama. Konveyör büyüktür yol. Şuradan nereden seçtik? Şuradan seçtik. Böyle getirdiğimizde zaten bir tanesini autosnap yaptı. Çok da uzağına götürmeye gerek yok. Şu hizada kalsın. Oradaki konveyörü sileceğiz ama her ikisini birden bağlayabilmek adına tek bir konveyör üzerinden olsun. Biraz daha sistematik gözüksün diye istiyorum. Buradan cancel'layabiliyoruz. Ondan sonrasında şöyle her ikisini de birleştirip buraya bağlayabiliriz. Şimdi bunların yollarının bağlantısı gerekiyor. Buradan çıkmıştı zaten bir yolumuz. Böyle şuraya kadar getirdim. Bunu da şimdilik dursun. Bunu dümdüz biraz daha uzatalım. Buradan çektiğimiz bir tane yol vardı. Onun hizasına kadar ama ben şu anda düz çekme kısmını atlattım. Evet şöyle yapalım. Buradan şöyle yaparsam de alacak galiba. Evet. Ondan sonra hemen depolama alanını şöyle biraz uzaktan yapayım ki 5-6 tane kamyon olduğunda sıraya girecekse eğer o sıra aktif bir şekilde olsun. Bu aradaki konveyörlerin de yol bağlantısını yapıyorum ki eğer ki yangın çıkma vaziyeti söz konusu olursa oraya erişimi olsun araçların. Buradaki virajı kaldırdım çünkü böyle dışarıdan aldırarak yapacağım. Hatta şuradaki yolu da sileceğim ki şu andaki virajla bağlanmıyor ne yazık ki. Şöyle alayım. Bunu da şöyle bağlayalım. Evet. YouTube için de Twitch için de her ikisi birden. Kısa bir evet yol bağlantılarını da çektiğimize göre aslında buranın da inşaatını başla emrini vermiş gibi olduk. Ama buranın inşaat emrini de verdiysek şu anda işimize yarayan bir hale getirmedik ki biz burayı. Neden? Sadece biz buradan taşı, mıcırı veya kaya şeklinde çıkarttığımızı söyleyebilirim. Biz bu kayayı işlememiz gerekiyor. İşleme tesisi de bu. Ve burada işçi çalışması gerekiyor. Ve bunun mesela şu anda konveyör çıkışı yok. Modla indirdiğim orijinal olmayanını Gravel Mine versiyon 2. Bunu kullandığımızda pardon mine diyorum. Processing Plant. Şunu kullandığımızda o sıkıntıyı da çözmüş olacağız.
hemen yol bağlantısını da aynı noktadan çıkartabiliriz aslında. Bu arada kısa bastım. Zemin işlemleri gerekiyormuş. 3500 rublemi daha yedi ya. Benim kepçem falan her şeyim var. Vallahi olmuyor hocam böyle. 3 kilometreden fazla mı arası? Aksilik 2. Bazen böyle neden kafasıza bağlıyorum bilmiyorum ya. Oradan o araçları buraya ithal ederiz. İki inşaat alanında ithalat yapabiliyoruz araçları. Bunda da bir şimdi yığmak gerekecek bir şeyleri. O yüzden hemen şuradan bir tane daha storage yapalım buraya. Bu storage'ı ters döndürelim ki. Veya şöyle mi bağlasak? Veya ters döndürüp de şöyle bağlarsak biraz daha makul kalacak gibi. Bu hareketi neden yaptığımı da anlatayım. Şimdi biz buna bayağı bir bina ekleyeceğiz. Bu ekleyeceğimiz binalar mesela göstererek anlatayım. İnşaat esnasında bizim işimize yarayacak olanlar. Bir çimento fabrikasına şu anda ihtiyacımız yok. O kadarlık değiliz. Ama çimentoyu ithal edip burada betona dönüştürmeye ihtiyacımız olacak. Bunun ucuna bunu ekleyeceğiz. Ondan sonra asfalt binası ekleyeceğiz ki asfalt için de habire sınıra gidip gelmesinler yolları yükseltme esnasında. Bu da bayağı bir maliyet çıkartıyor. Kendi üretimimizin olması çok çok daha rahatlatır. Bunu da şöyle bir sistematik kullanıyorum ben. Şuradan bir tane konveyör tekrar alıyorum. Aldığım konveyörü de bu arada biz tam tersini seçtik. Tek çıkış, tek giriş 3 çıkış olması yeterli. Şöyle yolun yakınına doğru da getireyim. Yolun diğer tarafına doğru attım bunu. Bunun etrafına hızlısından bunu ekliyoruz. Ki bunun bağlantısı şurada. Şöyle yandan verelim o zaman. Yandan versek de olur. Ya da şöyle şuraya yakın olsun ki hem orada hem burada çalışacak olan işçileri daha rahat bir şekilde getirip götürsün. Snap'ten dolayı büyük bir ihtimalle biraz yakınlaştırmam gerekecek. Tam olarak nereye konduruyorsun anlayamadım. Evet. Bu yakınlaştırmayı da bina seçiliyken alt tuşuna basarak yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şöyle biraz yamuk duruyor. Şöyle düzelttim. Ondan sonra bunun haricinde başka neye ihtiyacımız var demiştik. Asfalt binasına. Asfalt binasını da bunun hemen karşısına koyuyorum. Buraya işçiler gelip gidebilir büyük bir ihtimalle. Aradan bir yol falan bir şeyler çekeriz. Böyle bağladım. Ondan sonra başka neye ihtiyacımız var? Şimdi bu işletim tesisine kamyonlar böyle 5'li 10'lu falan gelmeye başlayacak bir inşaat emri verdiğimizde burada bir kuyruk oluşacak. Buradaki yolda. Buranın tek besleme noktası var. Bu nedenle buna biz şey yapacağız. İndirme bindirme tesisi. Onu da storage'lar burada. Şurada bir yerdeydi. Neredeydi acaba? For Cargo. Road Cargo Station. Evet. Truck loading var. Bir de unloading var. Yükleme ve boşaltma. Biz kamyonlara yükleme yapacağız abi. O yüzden şuraya doğru döndürüp şöyle biraz daha yakınına yerleştirdim. Ondan sonra hemen buradan şöyle bir yolumuzu çekelim. Şöyle binanın hizasına doğru alalım. Şuradan virajı da biraz küçültelim. Şöyle bir bağlantı noktası. CT alt tuşuna bastığımızda bunda da şey yapıyor mu acaba? CTRL miydi? Evet. CTRL'ye bastığımızda o göze kötü görünecek olan açıyı da değiştirebiliyoruz. Böyle dümdüz bir şekilde çektik. Ondan sonra seni gerçekten bağlayamayacak mıyım diye korktum. Evet.
Biraz daha küçültemiyoruz herhalde. Tamam, sen de böyle bağlan. Senin bağlantı noktanı şöyle sıra olması ihtimaline karşı uzatıp buradan şöyle bağlamak istiyorum dostum. Buranın da planlaması tamamlandı. Şimdi bu inşaatları devreye alma vaziyetine geçeceğiz. Ama bir sonraki bölümde, bu bölüm bu kadar olsun. Sizden ufak bir ricam var. Daha yeni başladım. Yaklaşık 2 haftalık bir video serim var. Bu devam etsin istiyorum çok. Ama bunu sizin desteğiniz olmadan da yapamayacağımın farkındayım. Bu yüzden like butonuna basıp abone olabilirseniz, takibi açabilirseniz, zili açabilirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir algoritma var. O algoritma üzerinden de beni önermesi ihtiyacım olan oyunla alakalı şey bu. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler.